Merhabalar tekrardan. Bu sıcak yaz günlerinde kanalıma hoş geldiniz. Sıcaktan erinmemek için kendinize umarım düzgün yerler bulmuş. Şu dünya üzerinde 23 yıldan beri varlığımı sürdürmekteyim ama ben böyle bir sıcak görmedim. Gerçekten dünyayı tebrik ediyorum. Hani daha ne kadar felaket varsa artık salsın da bitsin bu çile diyesim geliyor. O yüzden bu çilelerimiz bitmeden önce size yine bir dizi önerisiyle karşınızdayım. Dizi türleri arasında en çok polisiye dizileri sevmekteyim. Bugünkü dizimiz Broadchurch. Broadchurch dizisi 2013 yılında birinci sezonu 8 bölüm olarak yayınlanıyor. 2014 yılında David Tennant'ın yine olduğu bir dizi daha yayınlanıyor ama kadın karakteri değiştiriyorlar, reboot tarzında. 2015 yılında Broadchurch'un ikinci sezonu geliyor. Yine 8 bölüm olarak yayınlanıyor. 2017'de ise 3. ve son sezonumuz yine 8 bölüm şeklinde yayınlanıyor. Ben bu diziyi geçen sene keşfettim. Annemle birlikte bir hayranı olarak izledik. Dizinin oyuncularını tanıdığınızı düşünmekteyim. David Tennant, Alucard rolünde bizim karşımıza çıkmakta. David Tennant'ı büyük ihtimalle Harry Potter veya Doctor Who'dan tanıyor olabilirsiniz. Hatta şu anda Netflix'te Kriminal diye dizi serisi yapıldı. Fransa, İspanya ve İngiltere'de. İngiltere'nin ilk bölümünde yine David Tennant'ı bir suçlu olarak görmekteyiz. Bu da bir dipnot olarak söyleyeyim sizlere. İkinci ana karakterimiz ise Dedektif Ellie Miller. Dedektif Ellie Miller ise Olivia Colman'ı canlandırıyor. Olivia Colman'ı The Crown dizisinden tanıyor olabilirsiniz. Broadchurch adlı bir kasabada bir çocuk cinayeti işleniyor. İşlendikten sonra bu cinayeti tabii ki çözmeye çalışan bazı dedektiflerimiz var. Ancak diziyi burada diğer dizilerden ayıran kısım ise cinayeti çözmeleri yaklaşık bir sezon sürüyor. Daha önce başka bir videoda bahsetmiştim. Polisiye diziler genellikle bir ana akışı, özellikle ana karakterlerimizin kendi hayatları ile ilgili olan bir ana akış ve her bölümde değişen bir cinayet veya bir suça tanıklık ederiz. Ancak bu dizide bu şekilde olmuyor. Diziyi ayrı kılan özelliklerinden birisi ise çekim. Çekim açıları bir diziden öte bir film izletiyormuş gibi hissettiriyor insana. Üçüncü bir diğer özelliği ise müzikleri. Müziklerini zaten Spotify'da bulabilirsiniz. Aşağıya da eklerim. Bir dinleyin, ondan sonra kararınızı verin derim. Dizi çok aksiyonlu bir dizi değil. Dağılma vurdulu kırdılı tarzda bir dizi değil. Dizinin ağır bir temposu var. Bu yüzden de herkese hitap etmeyebilir. Ancak ağır tempolu dizileri seviyorsanız bu dizi tam size göre. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakınız. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim. Umarım sıcaktan erimezsiniz. Şimdi diziyi neden öneriyorum? Çünkü ben çok paylaşımcı bir insan olduğum için o yüzden devamlı paylaşa paylaşa of bitiremiyorum yani.